Gidin, daha çok müttefik ve daha çok ordularla karşıma çıkın ki kazanacağım şan ve zafer daha büyük olsun. Zira ben Allahu Teala'nın dinini yaymak ve onun rızasına kavuşmak için dünyaya gelmişim. Yıldırım Bayezid Han. Fatih Sultan Mehmet'ten önce İstanbul'u 4 kez kuşatan, Osmanlı'da ilk İstanbul'u kuşatan padişahtı. Anadolu Birliği projesi ideal edilen hiddetli, asabi ve doğuştan komutan vasıflı bir sultan. Yıldırım lakabı onun için biçilmiş bir kaftandı. 1354 yılında dünyaya gelen Yıldırım Bayezid'in babası Sultan Murad-ı Hüdavendigar, annesi Gülçiçek Hatun'du. Daha küçük yaşlarındayken eğitim görmeye başladı. Bursa Kadısı Koca Mahmut, Kazasker Çandarlı Halil, Molla Rüstem, Molla Fenari gibi alimler ona eğitim verdiler. 1386 yılında yaşanan Frank Yazısı Muharebesi'nde gösterdiği gayret ve başarılarından dolayı Yıldırım lakabını aldı. 1389 yılında yaşanan 1. Kosova Meydan Muharebesi'nden sonra padişah olan Yıldırım Bayezid bir ulak göndererek kardeşi Yakup Çelebi'yi çağırdı ve onu oracıkta idam ettirdi. Eğer Yakup Çelebi katledilmeseydi iki ordu birbirine girebilir, Osmanlı orduları birbirini yok edebilir, Balkanlar ise giderek güçlenebilirdi. Bu olay Osmanlı'daki ilk kardeş katli hadisesi olmuştu. Şehzade Yakup Çelebi'nin intikamını almak isteyen Karamanoğulları, Kadı Burhanettin, Germiyanoğulları, Sarıhanoğulları, Haydınoğulları ve Menteşeoğulları beylikleri bir ittifak kurarak Osmanlı topraklarını işgal ettiler. Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey Beyşehir'i, Kadı Burhanettin Kırşehir'i, Germiyanoğlu II. Yakup Bey ise Kütahya'yı işgal ederek geri almıştı. Haber Yıldırım Bayezid'e ulaşınca Yıldırım Bayezid, Osmanlı'ya bağlı Anadolu Vilayeti projesini gerçekleştirmek için harekete geçti. Fakat bunu yapabilmesi için batıdaki sorunları halletmesi gerekti. 1. Kosova Savaşı'nda Sırp kralı Lazar ölmüştü. Yerine onun oğlu Stefan Lazaroviç geçmişti. Yıldırım Bayezid, Stefan Lazaroviç'i Osmanlı hakimiyetine aldı ve kızı Olivera ile evlendi. Ayrıca Bizans İmparatoru ile de bir barış anlaşması imzalandı. Bu olayları hallettikten sonra Yıldırım Bayezid bu olayı gerçekleştirmek için harekete geçti. Yalnız değildi. Candaroğulları Bizans ve Sırpları yanına alarak Anadolu seferini gerçekleştirdi. İlk önce Germiyan topraklarına girdi. Germiyanoğlu II. Yakup Bey Yıldırım'dan eman diledi. Fakat Yıldırım Bayezid bu teklifi reddederek onu hapsetti. Germiyanoğlu ülkesine el koyarak topraklarına kattı. Ardından Sarıhanoğullarını işgal etti ve burayı da ele geçirdi. Sarıhanoğlu Hızır Şah'ı ise hapsetmişti. Daha sonra Aydınoğulları üzerine yürüyerek burayı da ele geçirdi. Aydınoğulları hükümdarı İsa Bey, Yıldırım Bayezid'den eman dileyince Yıldırım Bayezid onun yaşlılığına ve olgunluğuna hürmet ederek onu serbest bıraktı. Bunun sonucunda Anadolu Beylerbeyliği kurulmuş oldu ve buranın başına Timurtaş Paşa geçirildi. Germiyan, Saruhan ve Aydınoğulları beylikleri Osmanlı'ya ilhak edildikten sonra Yıldırım Bayezid Han, Menteşeoğulları üzerine yürüdü. Karamanoğlu, Menteşe Beyliğine asker çıkarsa da artık çok geç kalmıştı. Menteşe Beyliği ise Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı'ya ilhak edildi. Yıldırım Bayezid buranın idaresini oğlu İsa Çelebi'ye vermişti. Daha sonra
Konya Kalesi'ni kuşattı. Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey, Konya kuşatmasında ecel terleri dökmeye başlamıştı. Nihayetinde Yıldırım Bayezid'den barış isteyince Yıldırım barışı kabul etti ve barış imzalandı. Çarşamba suyu Osmanlı ve Karamanoğulları arasında sınır tayin edildi. Tarihe 1. Anadolu Seferi olarak geçen bu sefer sonucunda Yıldırım Bayezid, Germiyan, Saruhan, Aydınoğlu, Menteşeoğlu ve Karamanoğlu olmak üzere bir seferde 5 tane beylik fethetmişti. Yıldırım Bayezid, Anadolu beyliklerini Osmanlı'ya ilhak etmesi neticesinde ise Anadolu Birliği sağlanmış ve 1402 yılında Timur Yıldırım Bayezid'i mağlup edene kadar 13 sene boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalmışlardı. Timur geldiğinde ise beyler beyliklerini tekrardan almış oldular. Yıldırım Bayezid, Candaroğlu Süleyman Bey'in üzerine yürümek istese de ordunun yorulduğunda hesap ederek bu seferi ertesi yıla erteledi. Yıldırım Bayezid'in uzakta olmasını fırsat bilen Roma İmparatoru 5. Ioannes Palaiologos, İstanbul surlarının bir kısmını tamir etmişti. Yıldırım Bayezid haberi alınca bu surların yıkılmasını, aksi takdirde yanında bulunan oğlu Manuel'in gözlerine mil çekeceğini söylemişti. Manuel tahtın varisiydi. Bunun üzerine Ioannes İstanbul surlarını yıktırdı. Birkaç dakika sonra ise hayatını kaybetti. Ioannes'in oğlu Manuel bu sırada Yıldırım Bayezid'in elindeydi. Babasının ölümü üzerine bir şekilde İstanbul'a gelen Manuel burada imparator oldu. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid çok sinirlenmiş ve İstanbul'un kuşatılmasını emretmişti. Bu İstanbul'un ilk kuşatılmasıydı. Doğu Roma İmparatoru Manuel bu savaşta barış istemesi üzerine Yıldırım Bayezid bu teklifi kabul etmiş ve bir barış yapılmıştı. Bu anlaşmaya göre İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak ve buraya bir kadı atanacaktı. Ayrıca kimsenin canına ve malına kastedilmeyecekti. Fakat bir müddet sonra Manuel bunu bozacak ve İstanbul ikinci defa kuşatılacaktı. 1391 yılında ise Yıldırım Bayezid gerçekleştirmek istediği fakat ordunun yorgunluğundan dolayı ertesi sene ertelediği Candaroğulları seferini gerçekleştirmişti. Bu sefer sonucunda Kastamonu şubesi ele geçirilmiş ve Candaroğlu hükümdarı 2. Süleyman Bey idam edilmişti. Sinop şubesi ise Osmanlı hakimiyetine girmişti. Kadı Burhanettin 1381 yılında Eretna Beyliği'nin enkazı üzerine kendi devletini kurmuş ve 1398 yılına kadar hükümdarlık yapmıştı. 1398 yılında yapılan muharebede Akkoyunlulara yenilen Kadı Burhanettin esir düşmüş ve Akkoyunlu hükümdarı tarafından idam edilmişti. Yıldırım Bayezid, Candaroğlu seferinin ardından Tokat, Çorum ve Amasya'yı ele geçirmiş ve buraların başına en büyük oğlu olan Şehzade Ertuğrul'u atamıştı. Bu sırada Macar kralı Sigismund Osmanlı topraklarını işgal etmesi üzerine Yıldırım Bayezid Anadolu'dan çekilmiş ve buraların idaresini Ertuğrul Çelebi'ye vermişti. Ertuğrul Çelebi bir ordu toplayarak Kadı Burhanettin'in karşısına çıkmış ve 1393 yılında iki ordu Kırkdilim'de karşılaşmıştı. Yapılan Kırkdilim muharebesinde kazanan taraf Kadı Burhanettin olmuş ve Şehzade Ertuğrul bu savaşta şehit olmuştu.
Yıldırım Bayezid haberi alır almaz harekete geçmiş ve intikamını almıştı. Çorum, Tokat ve Amasya'yı tekrardan ele geçirmiş ve buraların idaresini oğlu Çelebi Mehmet'e vermişti. Doğu Roma İmparatoru Manuel anlaşma şartlarına uymadığı için İstanbul ikinci defa kuşatıldı. Bu sırada Yıldırım Bayezid ise Selanik ve Teselya'yı ele geçirmişti. Evrenos Bey, Mora'ya akınlar yapılması için görevlendirilmişti. İkinci İstanbul kuşatması Yıldırım Bayezid'in gelmesiyle giderek şiddetlenmişti. Yıldırım Bayezid Han İstanbul'u az daha alacaktı ki Avrupa'da büyük bir Haçlı ordusunun toplandığı haberini aldı. Kutsal Roma İmparatorluğu, Fransa Krallığı, Macaristan Krallığı, Bohemya, Savoy, Aragon, Kastilya, Napoli, Venedik, İngiltere, Eflak ve bütün Avrupa devletleri Osmanlı'ya karşı bir ittifak kurmuşlardı.